Herkese merhaba, ben İrem. E-Ticaret Türkiye'ye hoş geldiniz. Geçen hafta size Getir'in hikayesini anlatmıştık. Bu hafta da farklı bir Türkiye'den çıkmış başarılı girişimlerden bir tanesini anlatacağız. Aslında literatürdeki adı dijital oyun şirketi ama biz bugün Türkiye'nin ilk unicorn olarak bahsedeceğiz. Lost Bubble, Lost Juice, 101 OK Plus, Gin Rummy Plus, Spades Plus, Toon Blast ve Toy Plus gibi oyunların yaratıcısı Peak Games. Şimdi size Türkiye'nin ilk unicorn dedim, Türkiye'nin başarılı girişimlerinden bir tanesi dedim ama gözünüzde öyle 20-30 senelik bir senaryo canlandırmayın. 2021 yılı itibariyle Peak Games aslında 11 senelik bir girişim ve 11 senelik girişimin neredeyse her senesinde bir iki imza atmışlar, farklı başarılar kazanmışlar. Bugün o başarılardan tek tek bahsedeceğiz. Aslında Peak Games'in hikayesi Sidar Şahin'in üniversite yıllarında girişimcilik hayatına adım atmasıyla başlıyor. İlk olarak mobil oyun stüdyosu Funpack, daha sonra o dönem YouTube'dan çok daha fazla kullanılan ve izlenilen izlesene.com, daha sonra Game Garden gibi pek çok farklı girişimi var. İşin özeti aslında Sidar Şahin üniversite yıllarında Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanıyor. İstanbul'dayken üniversitenin ilk birinci yılında lisans eğitimini sonlandırıyor ve girişimcilik hayatına adım atıyor. Peak Games için de şöyle bir şey söylüyor. Daha önce yaptığım bütün girişimler aslında Peak Games'i kurmamın en büyük sebebiydi diyor. Peak Games'e gelene kadar aslında Sidar Şahin pek çok farklı sektör deniyor ama içerisinden o dijital oyun üretme isteğini de bir türlü atamıyor ve Peak Games'in adımları 2010 yılında İstanbul'da Moda'da bir apartman dairesinde atılmış oluyor. Apartman dairesi dediğimde hepinizin aklında hemen hemen aynı senaryo canlanıyor. Ya bu tip büyük girişimler bir depoda hazırlanıyor ya bir apartman dairesinde hazırlanıyor. Sidar Şahin'in de hikayesi bunların hiçbirinden farklı değil aslında. Ama kurulduktan 2 yıl sonra çok büyük başarılara imza atıyorlar ve her sene üzerine katlayarak ilerliyorlar. 2012 yılında yani kurulduktan 2 yıl sonra Peak Games yurt dışından girişim satın alan ilk Türk şirketi oluyor ve Suudi Arabistan'dan Camelina Games isimli bir oyun şirketi satın alıyor. Zaten aynı yılda da Suudi Arabistan, Ürdün, İspanya, Almanya ve Ankara'da da farklı ofislerini açmış oluyor ve yavaş yavaş girişimcilik dünyasına adını duyurmuş oluyor. Aynı dönemde şirket günlük en fazla aktif kullanıcı tarafından kullanılan 10 şirketten bir tanesi oluyor. 5 dille hizmet veriyor ve her ay 10 milyondan fazla oyuncu kazanıyor. 2015 yılında Peak Games o dönem Amerika'da büyük ses getiren Toy Blast isimli oyunu kuruyor. Bir sonraki dönemde de Hasbro My Little Pony Puzzle Party isimli bir tane oyun piyasaya sürüyor ve Peak Games diyor ki siz bizim oyunumuzu klonladınız, bu yüzden Hasbro'ya dava açıyor. İki şirket aralarında görüşüyorlar, bir şekilde anlaşıyorlar ve Hasbro bayrağı geri çekiyor ve oyunu piyasadan kaldırmak zorunda kalıyor. 2017 yılında aslında Peak Games konunun birazdan devamında da bahsedeceğimiz Zynga ile olan münasebetine yavaş yavaş girmiş bulunuyor. Dönemin en çok oynanan oyunlarından bir tanesi. Bizim de, bence sizin de aynı şekildedir, günlerce başından kalkmadığımız Farmville'in kurucusu. O dönem çok popüler olan ve hepimizin çok fazla oynadığı Farmville'in de kurucusu olan Zynga, Peak Games'ten 100 milyon dolar nakit karşılığında Peak Games'in kart ve okey oyunları geliştiren bölümünü satın alıyor. Ve bu satın alma sayesinde Peak Games mobil uygulamalardan en çok gelir elde eden 52 şirket arasına 37. sıradan giriyor ve aslında bu dalda bu listeye giren ilk Türk şirketi olma ünvanını da elde ediyor. 2018 yılında Peak Games bir ilke daha imza atıyor ve ünlü oyuncu Deadpool adıyla da bildiğimiz Ryan Reynolds'la birlikte bir işbirliğine imza atıyorlar ve 9 serilik bir reklam çıkartıyorlar. O dönem zaten Toy Blast Amerika'da çok popüler ve bu kadar popüler olduktan sonra Peak Games ekibi de diyor ki biz başarılı bir girişime imza atalım ve performans pazarlama projeler arasında Ryan Reynolds'la birlikte Peak Games aslında dünyaya adını çok daha fazla duyurmuş oluyor. Hey, Ryan. Hey, Greg. Listen, it's becoming a little bit of a problem that you aren't using your real arms. Everybody knows you're using the fake arms so you can keep playing Toon Blast. What are you talking about? If you'll excuse me, my burrito's getting cold. Yeah, no, eat. Oh, so hungry. All right, Go. bon appetit. Leave it.
2020 yılında Peak Games Zynga'dan 1.8 milyar dolarlık bir yatırım aldı ve Türkiye'nin ilk unicorn oldu. 1 Haziran 2020'de 9 milyon doların nakit, kalanı da hisse satışı olmak üzere tam 1.8 milyar dolarlık bir satın almadan bahsediyoruz. Bu Türkiye'nin içinden çıkmış en büyük girişimlerden olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi zaten. Peak Games, ben böyle kendim kurmuşum gibi gururlanıyorum ama gerçekten yerli bir girişim olduğunda çok mutlu oluyorum. Getir'de de aynı şeyleri hissetmiştim. Peak Games bence bizim en büyük gururlarımızdan bir tanesi. Ama şöyle bir detay var. Gazeteci Can Mumay, Peak Games için hazırladığı bir özel haberde şöyle bir şeyden bahsediyor. Kurucusu Sider Şahin röportaj vermekten çok haz etmiyormuş. 2012 yılında bir tane mülakatında bazı şeylerden bahsetmiş. Ben direkt size orada ne yazıyorsa onu okuyacağım. Daha sonra aldığımız feyzleri konuşacağız ve videonun kapanışına geçeceğiz. 10 milyon dolardan fazla para yaktım. Çok aptaldım. İyi bir model görür ve onu kopyalardım. Hatta öyle ki Türkiye'de Facebook yokken Facebook'u ben yapmaya çalıştım. Eğer ego ve odaklanma probleminiz varsa bunu çok yapamıyorsunuz. Benim büyük bir ego sorunum vardı. Tekrar duvara çarptım. Yeter dedim. Kendimle ilgili çok şey öğrendim ama zor oldu diyor. Bence buradan şöyle bir ders çıkartabiliriz. Pek çok farklı girişimde bazı şeyleri duyuyoruz. Benim hiçbir şeyim yoktu bu yola girerken ya da bazıları diyor ki benim zaten hali hazırda bir girişimim vardı ve ben bunu geliştirdim. Aslında çok fark etmiyor. Yani yolun başında farklı koşullarda olsanız da yolun devamında karşınıza çıkan şeylerin size neler getirdiği sizin karakterinizi değiştiriyor. O yüzden bu yolculukta emin adımlar atmak ve karakterini olabildiğince değiştirmemek, nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutmamak e-ticarette de, ticaret hayatında da sizin büyük bir başarı sağlamanızı, yakalamanızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Peak Games'in hikayesi bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.